Herkese merhaba. Mimarlık mesleğinde yönelebileceğiniz pek çok iş alanı bulunmaktadır. Bu videoda mimarlık okuyan birinin mezun olduktan sonra bulabileceği iş imkanlarından bir kısmına değineceğim. Daha sonraki videolarda bu alanlarda çalışan mimarlarla soru cevap yapmayı düşünüyorum. Hangi alan hakkında bilgi almak istiyorsanız yorumlara bırakabilirsiniz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup Instagram'dan ve Pinterest'ten beni takip edebilirsiniz. 1. Mimarlık ofisinde çalışmak. Mezun olduktan sonra ilk akla gelen seçenek olarak herhangi bir mimarlık ofisinde mimar olarak işe girebilirsiniz. Kariyer sitelerindeki ilanlarda proje sorumlusu mimar, konsept proje mimarı, uygulama projesi mimarı gibi başlıklarla karşılaşabilirsiniz. Bu ünvanlara göre ofiste yapacağınız iş değişiklik göstermektedir. İlanlarda ofislerin kullandıkları bilgisayar programlarına bakarak kendinize uygun olan bir ofisi tercih edebilirsiniz. Bu ofislerde çalıştığınızda genellikle kendiniz bir tasarım yapmaktan ziyade tasarımı yapılmış bir projenin ruhsat ve uygulama çizimlerine katkıda bulunursunuz. Konsept mimarı olarak işe girerseniz yeni projelerin tasarım aşamasında da rol alabilirsiniz. 2. Kendi mimarlık ofisini kurmak. Mezun olduktan sonra belli bir mimari çevreye, maddi bir desteğe ve kendinize güvene sahipseniz kendi ofisinizi açmayı tercih edebilirsiniz. Kendi ofisiniz olduğu zaman çalışma saatlerinizi kendinize göre ayarlayabilir ve yapacağınız projelerin tasarımında söz sahibi olursunuz. Kendi işiniz olduğu için ofisinizi iyi bir noktaya taşımak için daha fazla emek vermeniz gerekebilir. Mimari yarışma projelerine katılıp kendinizi ön plana çıkarabilirsiniz. Çoğu mimarlık ofisi bir yarışma projesinde ödül aldıktan sonra daha hızlı bir yükseliş göstermiştir. 3. Şantiye mimarlığı. İş ilanlarında ince işler şefi, şantiye mimarı, saha mimarı olarak görülebilen iş pozisyonlarında şantiye ve ofis koordinasyonunun yapılması beklenir. İnşaat sırasında yapının projeye uygunluğunun denetlenmesi, mimari projenin uygulanması esnasında denetim ve yönlendirmelerin yapılması şantiye mimarının görevidir. Ekiplerin koordinasyonunu sağlamak ve iş programına uygun ilerlenmesi için yönlendirmeler yapmak gerekir. Sahada gerekli durumlarda oluşacak sorunlara çözüm üretebilmek için şantiye mimarının detay bilgisinin iyi olması, farklı malzemeleri tanıması ve ekip çalışmasında uyumlu olması önemlidir. 4. Belediyede çalışmak. Belediyelerde mimar olarak çalışmak için KPSS yani Kamu Personel Seçme Sınavına girmeniz ve oldukça yüksek bir puan almanız gerekiyor. En son açılan kadroların taban puanlarını incelediğimizde en az 90 üstü bir puana ihtiyacınız bulunuyor. Az sayıda kadro açıldığı ve çok yüksek puan istediği için bu alanda çalışmak bence en zoru. 5. Akademisyenlik. Mimarlık lisans eğitiminizi tamamladıktan sonra yüksek lisans ve doktora yaparak akademik kariyere başlayabilirsiniz. Akademik kadro ilanlarını takip ederek üniversitelere başvurabilirsiniz. Bunun için ALES ve YDS sınavlarına girmeniz gerekiyor. Yüksek lisans ve doktora eğitimine devam ederken üniversitelerde araştırma görevlisi olarak, yüksek lisansı bitirdikten sonra öğretim görevlisi olarak akademik kariyerinize başlayabilirsiniz. Araştırma görevlileri yüksek lisans veya doktora eğitimine devam etmektedir ve ders verme zorunlulukları yoktur. Öğretim görevlilerinin doktora eğitimine devam ediyor veya bitirmiş olmaları gerekir ve ders verme zorunlulukları vardır. 6. Freelance çalışmak. Program bilginiz ileri seviyede ise evinizden freelance olarak başka firmalara çizimler yapabilirsiniz. 3 boyutlu modelleme, render veya Photoshop'ta görselleştirme yapma gibi imkanlarınız bulunuyor. Bu sayede herhangi bir kuruma bağlı olmadan evinizden para kazanmanız mümkün. Bunun için ilgili program konusunda kendinizi iyice geliştirmeniz ve portfolyonuzu güçlendirmeniz önemli. 7. Mobilya ve malzeme firmalarında çalışmak. Mimari proje yapan firmalardan ziyade mobilya veya malzeme üreten ve satan firmalarda işe girmek mümkün. Bu firmalar mağazalarının dekorasyonu ile ilgilenecek mimarlara ve iç mimarlara ihtiyaç duymaktadır. Ürünün satışı, sunumu ve görselleştirmesi, metraj ve hak ediş gibi konularda görev alabilirsiniz. Bu videoda sizlere mimar olarak yapabileceğiniz bazı iş olanaklarından bahsettim. Bunların dışında sizin yaptığınız başka işler varsa yorumlara yazın. Merak ettiğiniz bir alan varsa bu alanda çalışan mimarlarla soru cevap videoları yapmayı düşünüyorum. Soru cevap videoları için Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. Yorumlarınıza göre en çok merak edilen alan neyse çekeceğim ilk video olacak. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.